Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doların tozu dumanı birbirine katmasıyla birlikte piyasalarda büyük dalgalanmaların ardından dolar endeksinde durulma yaşandı. Bu durum dolar Türk lirasının yükselişini durdurabilir mi, yoksa yükseliş devam edecek mi? Altın tarafına baktığımız zaman altında ABD tarafında özellikle sevgili dostlarım faizlerin sert artırımlarından kaynaklı ve bizlerin de bir Elliott çalışması yöntemiyle belirlediğimiz ABC dalgası ve bu C dalgası ile birlikte yukarı yönlü tekrardan 5 dalgalı bir sistem içerisine girilmiş durumda. Peki altında son durum ne olacak? Gümüşte son durum ne olacak? Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin sever dostlarımız için Bitcoin'de yükseliş artık başladı mı? Evet, orada da bir hareketlenme var sevgili dostlarım. Onun da gene teknik analizini sizlere yapacağım. Sterline değineceğiz ve Euro Türk Lirası'na bu video içerisinde değineceğiz sevgili dostlarım. Evet, hemen sevgili dostlarım dolar Türk Lirası'yla yayınımıza başlayalım. Gene her zaman olduğu gibi sizlere çok net ve akıcı bir şekilde arkadaşlar grafiği anlatmaya çalışacağım. Ve grafik üzerinde bizlerin gitmesi muhtemel rakamları neler olabileceğiyle ilgili burada bir teknik analiz yöntemi kullanaraktan dünyadaki ekonomik gelişmelerin grafik üzerine yansımış halini sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, hemen dolar Türk Lirası ile başlayalım. Dolar Türk Lirası'nda takip ettiğimiz bir 5 dalgalı Elliott grafiğimiz mevcuttu zaten. Bu grafik üzerinde sizlerle birlikte hareketleri takip ediyoruz. Şu an itibariyle 5. dalga üzerindeki yükseliş hareketini sizlerle birlikte takipteyiz. Peki dolar TL kurunda şimdi neler olabilir? Son anlatımımızda 18 lira 30 kuruş seviyesi bizler için bu hafta önemli demiştik ve dolar kuru gördüğünüz gibi sevgili dostlar aslında teknik analiz anlaşılabilir, kolay anlaşılabilir, tatbik edildiğinde de oldukça etkili bir yöntemdir. Ne dedik? 18 lira 30 kuruş seviyesine stop bölgemizi koyalım ve burası kırılmadıktan sonra yukarı yönlü hareketin devamını sizlerle birlikte takip edelim. Çünkü bu 5. dalga üzerindeki hareketler yukarı yönlü devam edecek. Ve dediğimiz gibi tam noktasal olarak dolar kurunda arkadaşlar 18 lira 30 kuruş civarına bir iğne hareketi bugün görüldü. Bu iğne hareketinin ardından tekrardan 18 lira 60 kuruş civarına doğru dolarda 18 lira 55 kuruş civarına doğru tekrardan bir yükseliş hareketi gördük. Demek ki teknik analizde nedir sevgili dostlarım? Bazı seviyeler gerçekten çok önemli. Bu 18.30'un kırılamamasının ardından tekrardan kuvvetli alımların gelmesiyle birlikte dolar kuru tekrar yukarı yönlü hareketine devam etti. Şimdi hala bizler için buradaki 18.30 önemli. Bunun üzeri 18.55. Şöyle grafiği bir silelim, temizleyelim. 18.30 hala bizler için güzel bir stop bölgesi. Yukarıda 18.55 yine bir direnç alanımız ve bu hafta itibariyle aşılması gereken en önemli seviyemiz de 18 lira 63 kuruş seviyesinden geçen alan olacak. Yükselişin devamı için şu 18 lira 63 kuruş direnci önemli bir direnç sevgili dostlarım. Çünkü bu direncin geçilmesiyle birlikte 18.80 seviyesine doğru hareketin hızlanması beklenebilir. Burada gene 5. dalga olarak 19.25, bakın şuradaki 19.25 seviyesi bizler için dolar kurunun muhtemel gitmesi gereken bir ana hedef bölgesi olarak da dikkat çeken alan. Şimdi bu ABC düzeltmesi 5. dalganın bitimiyle birlikte bir de bir ABC düzeltmesi sizlerle birlikte yaşayacağız. Bunun Türkiye'deki ekonomik nedenlerden kaynaklı olaraktan gecikmeli bir durum şeklinde gerçekleştiği de görülüyor. Bakın şimdi şurada yuvarlak içerisine aldığım mum hareketlerine baktığınız zaman bu yükselen trend çizgisinin henüz içerisine dolar kuru kendini atamadı arkadaşlar. Bunu burada yakından takip ediyoruz. Burada tekrardan bu trendin içerisine atılabilmesi için de doların 18.70 seviyesinde kapanışlara ihtiyacı var. Bu kapanışlarda da dolar kurunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Burada bir 18.70'e doğru hareket görüp bu hareketin kalıcı olup olmayacağı da dolar kurunda gene önemli olacak. Bu hareketten etkilenmemek için sizlerle birlikte biz 18.30 ilerleyen günlerde buradaki derecemizde rakamımızda gene yukarı yönlü revize edeceğiz. Fakat şimdilik bizler için 18.30 ve 18.70 aralığı dolar kurunda önemli takip edilecek bir aralık sevgili dostlarım. Evet, hemen altın tarafına geçelim. Altının ons. Evet, ons altınla ilgili yapmış olduğumuz teknik analizimiz ve bu teknik analiz
sonucunda da ABC dalgalarını sizlerle birlikte bulmuştuk. Tabii hiçbir teknik analizin %100 geçerli olabileceği yönündeki tez yanlış bir tezdir. Dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Burada ne dedik? A bizler için, burası B dalgası ve burada bir C dalgası ve düşüş. Buradaki genellikle sevgili dostlarım C dalgasındaki düşüş A dalgasındaki düşüş kadar yaşanır. Ve muntazam olarak gördüğünüz gibi C dalgasındaki düşüş de bu A dalgasındaki düşüş seviyesi kadar gerçekleşti. Ve bizler burada tahmin ederken dedik ki bu 1618 dolara göre buradaki C dalgasından bir dönüş altının onsunda yaşanabilir. Tabii bunu tahmin ederken bizler büyücü değiliz. Teknik analiz yöntemlerinden faydalanarak bu rakamları buluyoruz. Bunun da faydalanırken şuradaki A dalgası düşüşü kadar olan kısım genellikle C dalgası düşüşü seviyesinde takip edilmesi gereken bir alan şeklinde yorumlanır. Teknik analiz yöntemiyle baktığımız zaman buradaki sayı da bize 1618 rakamını verdiği için dedik ki buradaki C dalgası düşüşü 1618 dolar seviyesine kadar altının ons tarafında yaşanabilir ve dediğimiz gibi de tam 1614 dolar seviyesine kadar burada bir aşağı yönlü düşüş sizlerle birlikte yaşadık. Peki şimdi bundan sonrası için neler olabilir? Evet, bundan sonrası için takip edilecek en önemli seviye arkadaşlar. Kısada baktığımız zaman altının ons tarafında bakın şuradaki 1730 dolar seviyesi önemli olacak altının onsunda. Burada bir ilk direnç seviyemiz bu 1730 dolar seviyesinden altının ons tarafında geçmekte. Beklentimiz gene altının ons tarafında bu 1730 dolara kadar bu yükselişin devam edeceği yönünde. 1730 dolara gelindiğinde bakın şuraya hemen çizelim. Altının onsunda daha anlaşılır bir şekilde olması için. Evet, şurada bir 1730 direnci. Şu 1730 direnci altının onsunda muhtemel gitmesi gereken bir alan. Ve bu alanla birlikte burada bir düzeltme rakamına doğru tekrardan bir retest şeklinde bir olay olabilir mi? Çünkü bakın şurada bir sol omuz ve bu 1730'dan sonra tekrardan bu aşağıya doğru bir retest olayı altının onsunda gerçekleşebilir mi? İşte yakından takip edeceğimiz buradaki seviyede 1706 dolar seviyesi olacak. 1706 bizler için altının onsunda gene takip edeceğimiz önemli bir seviye. Burası bir stop bölgesi olarak da kısada kullanılabilir altının ons tarafında. Bu 1730 dolar ilk direnç seviyesi altının onsunda görülen alan. Buradaki düzeltme arkadaşlar tekrardan bir tobo şekline dönüşebilirse, bakın şuradaki bir tobo şekline dönüşebilir. Altının onsunda 1690 dolarları altına doğru bir düzeltme gelse bile buradan tekrardan yükseliş altının onsunda şuraya hemen hesaplayalım 1730. Burayı direkt de kırabiliriz. Burayı da direkt kırabilirsek arkadaşlar 1788 dolara doğru altının onsunda yukarı yönlü bu yükseliş hareketinin devamını da bekleyebiliriz altının onsunda. Şimdi bu C dalgayı düşüşünü bizler altının ons tarafında bitirdiğimiz için buradaki yükseliş yukarıya doğru tekrardan bir 5 dalga şeklinde gerçekleşecek. Yani burada birinci dalga yükselişi, ikinci dalga düzelişi, üçüncü dalga, dördüncü dalga ve bizler beşinci dalga şeklinde tekrardan buradaki ana hareketin yukarı yönlü evrilme sürecini sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. O yüzden altında olan arkadaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Zaten gelen haberler özellikle FED tarafına Birleşmiş Milletler'den gelen agresif faiz artışlarının bir resesyon sürecini başlatabileceği şeklindeki uyarılar dünyanın da bu agresif faiz artışından, dünya ekonomilerinin de bu agresif faiz artışından pek hoşnut olmadığının sinyallerini verdi Birleşmiş Milletler arkadaşlar. Çok fazla faiz artışlarının sert bir şekilde yapılmaması gerektiğini uyarısında da bulunuldu. Bizler şimdi bu 5. dalga yükselişiyle birlikte altının onsunu tekrardan takip edeceğiz. Altının onsunda yukarı yönlü hareket şimdi de 5 dalga şeklinde yukarı yönlü evrilecek. Çünkü düzeltme sürecini tamamladık. Gram altın, evet, gram altın tarafında da baktığımız zaman bizler için gram altında şu 942 gerçekten önemli bir seviyeydi ve 942 seviyesi gram altında takip ettiğimiz önemli bir stop bölgesiydi ve ayrıca bir alım bölgesi olarak da kullanılabilecek alandır şeklinde yorumumuz vardı. Altının gramı 950 seviyesine kadar aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. 955, evet, 955 seviyesine kadar
aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi ve burada bir bizlerin gram altında takip ettiğimiz gene C dalgası. Bakın arkadaşlar burada bir A, B ve C dalgası düzeltmesini de gram altın tamamlayıp hızlı bir şekilde yukarı yönlü. Şimdi gram altında bu birinci dalga tekrardan işaretlediğimiz zaman birinci dalga yükselişini yapacak. Buradaki hareket arkadaşlar 1030-1036 Türk lirası seviyesine doğru tekrardan yükseliş gösterebilir. Önemli olan bizlerin burada bu 1036 seviyesini altının onsunun kırıp kıramayacağı. Fakat burada da şimdi şöyle bir durum oluştu. Şu grafiği biraz daha küçülteyim anlamanız açısından. Bu düzeltmeler bitmesi bizler için, gram altın takip edenler için olumlu bir seyir. Çünkü buradaki hareket şimdi şu şekilde evrilebilir. Bakın şuradaki yapı bu şekilde. A, B ve C. Bu düzeltmeleri bizler şimdi sizlerle birlikte tamamladık. Buradaki yapıda altının gramında 1036 seviyesi önemli olacak. Çünkü bu 36 seviyesi veya şuradaki 1020 seviyesi, şu iki seviye. Bakın çünkü burada tekrardan bir tobo hareketi şeklinde yukarı yönlü zikzaklı bir şekilde bir 5 dalga yükselişi daha gram altın tarafında gelebilir. Dikkatli olunması gereken süreç gram altın tarafında da başlamış durumda. Şurayı da baz alacak olursak arkadaşlar bakın şurada bir 1000. Artık şu 1000 lira seviyesi gerçekten önemli bir hal almış durumda. Yukarıda 1027 direnç, şu 1027 seviyesi direnç ve yukarıda da 1036 seviyesindeki direnç. Şimdi buradaki dirençleri belirtmemdeki amaç gram altın takip eden arkadaşlarımız için. Buradaki dirençlerden bir düzeltme hareketi gelebilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 dalga şeklinde bizler ilerlediğimiz için yani şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4 ve şöyle 5. Burada gene bir 5 dalgalı düzeltme süreci sizlerle birlikte gram altın tarafında göreceğiz. Bu işaretleyebilmemiz için gram altının ya şu 1028 seviyesinden ya da şuradaki 1036, 1037 Türk lirası seviyesinden birinci dalgayı tamamlaması beklenebilir. Yani burayı birinci dalga olarak işaretlediğimiz zaman eğer ki 1040 liradan aşağı yönlü bu hareketin dönüşü olursa ikinci dalgada şuraya kadar gelebilir. Yani 1004 seviyesine kadar gelebilir. 1004 şurada işaretleyecek olursak bakın şu 1004 bizler için şurası birinci dalga ve şurası ikinci dalga şeklinde bir çizim yapacak olursak buradan tekrardan bir üçüncü dalga seviyesinin de 1060 ve 1100 dolarlar 1100 TL'ler civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketi tekrardan başlamasına sebebiyet verebilir. O yüzden dediğimiz dikkatli olunması, gram altın tarafında da uyanık olunması gereken bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünmekteyim. Fakat yön tekrardan yukarı yönlü dönmüş. Buradaki ana etken de şu şekilde ilerleyen bir gram altın şeklini almış durumda sevgili dostlarım. Umarım açıklamalarımız hepiniz tarafından anlaşılabiliyordur. Basit ve net bir şekilde elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. İnşallah sizlere faydalı olabiliyorumdur sevgili dostlarım. Gümüş, evet bakın gümüş. Gümüşteki hareketler bizler için çok önemli ve gümüşte de güzel hareketler görüyoruz. Burada da gene sevgili dostlarım yapısı bakımından, gümüşün yapısı bakımından daha doğrusu bir ABC dalgası düşüşü sizlerle birlikte izledik. Bizim burada gümüşün yapısına baktığımız zaman bakın aslında buradaki düşüş biraz da müdahaleler sonucu gümüşte bazı seviyelerin alt seviyeler şeklinde sarkmasına sebebiyet verdi. O yüzden gümüş yatırımcısı biraz sabırlı olmak zorunda. Her zaman bunu söylüyoruz. Sabırlı olmak zorunda. Genellikle bizlerin beklediği buradaki hareket arkadaşlar. Şimdi şu şekilde ben size çizeceğim. Gümüşe de gönül vermiş, gümüş takip eden arkadaşlarımız da şuradaki hareketi anlayabilsinler. Şimdi bu gümüşün hareketleri altının onsuna göre daha agresif bir şekilde seyir göstermekte arkadaşlar. Bu yani daha agresif bir şekilde bazı kritik seviyelere aşağı aşıp buradan sert bir şekilde dönüşler yapabilen bir enstrüman. Zaten metallerin aşırı çocuğu da bizler gümüş olarak kabul ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz. Normalde buradaki bizlerin beklentisi doğrultusunda bu C dalgasındaki düşüşü
Ben şu şekilde beklerdim. Bakın A, B, C. Şimdi buradaki A düşüşü derinliği kadar C düşüşü derinliği beklerdim. Elliot'a göre. Fakat bu gümüş burayı çok fazla bir şekilde açtı. Yani şurayı kırınca buradaki hareket aşağı yönlü evrildi. Şimdi burada gümüşte daha önce de belirttiğimiz gibi bir W, bakın şurada bir W formasyonu çizilmiş durumda. İşte bizler için gümüşteki arkadaşların özellikle dikkat etmesi gereken bu formasyon W formasyonu. Bu W formasyonu neticesinde gümüş tekrardan sert bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Burayı sizlerle birlikte hesaplayalım. Buranın hedefi ne olabilir? Bakın burada 20.90, aşağıda da buradaki hareket kabaca 17.90, yani 22.90, 23 seviyelerine kadar buradaki gümüşteki hareketin devamını sizlerle birlikte bekleyebiliriz. 20.90, bakın aşağıdan geçen alanda 17.90 kabaca. Hemen burayı sizlerle birlikte bir çizelim. ...7.90 ve 20.90. Evet ve burada bir oluşum bizler için W, yani ters V oluşumu. Buradaki oluşumun neticesinde de arkadaşlar bu kadar bu grafiğin yukarı atması beklenebilir. 17, 18, 90, 19, 90, evet 20, 90. Burada gene 23 dolarlara doğru bu hareketin gümüşün ons tarafında devam etmesini sizlerle birlikte takip edebiliriz sevgili dostlarım. Gene burada sizlerle birlikte gram gümüş tarafına da ele alacak olursak ons bazlı gümüş ve dolar bazlı hareketlerin seyrine bağlı olarak da burada 12.40 gram gümüş takip edenler için hala da önemli bir seviye. Şu 12.40'ın yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte burada da W formasyonunun etkisiyle yukarı yönlü bu 20.90'ın kırılması bizlere sevgili dostlarım yukarıda bakın tam şuradaki 16 TL civarına kadar bir gümüşte yukarı yönlü hareketi başlatabilir. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken bir hafta olarak gümüşte takip etmeniz gereken seviyeler olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu 20.90 dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. 20.90 üzerinde kalındıkça arkadaşlar, şu 20.90 üzerinde kalındıkça gümüşteki seyir gerçekten iyi ve 23 dolara doğru bu hareketin devamını bekleyebiliriz sevgili dostlarım. Gümüşün gramında da gene 12.40 önemli. Gümüş TL tutanlar 12.40'ı takip etsinler. Buradaki hareket sizi bir anda eski olan 13.20 seviyesinin üstüne ve hatta burada 16 TL'ler civarına doğru gidecek yukarı yönlü hareketin başlamasına sebebiyet verebilir. Grafiği gayet güzel, olumluya dönmüş bir gümüş. Bunu da önemli bar hareketiyle tamamlamış gözükmekte, yön yukarı. Euro Türk Lirası, hemen Euro Türk Lirası'na giriş yapalım arkadaşlar. Euro Türk Lirası'ndaki son durum ne şekilde? Hemen burada sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Günlük grafikte açtığımız zaman Euro'nun grafiği aslında çok basit. Burada 18.50 Euro'da önemli dedik. Sizlerle birlikte takip ediyoruz. Euro'yu takip eden sevgili dostlarımız. Bakın burada gene hareket son videomuzda belirttiğimiz gibi tam noktasal çizdiğimiz seviyeye kadar Euro'da gelmiş durumda. 18.50 gerçekten önemli bir direnç. Eğer ki bu direnci yukarı yönlü kırabilir isek bu hareketin şuradaki seviyeye kadar yukarı gitmesini sizlerle birlikte bekleyebiliriz. Burayı hemen hesapladığımız zaman aşağıdan geçen bu alan şöyle bir hemen hesaplayalım. Bakın 17.70. Burada 17.70 arkadaşlar. Yukarıda da 18.50. Takribi olarak burada 18.50 17.70 civarına baktığımız zaman 1 liraya yakın bir marş. Bu da bizi 19.50 civarına doğru yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Euro'daki arkadaşlar için takip edilecek önemli alan 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru bu yukarı yönlü hareket devam edebilir. Düzeltmelerde ise bakın şu seviyeyi takip edeceğiz. Düzeltmelerde bu 18.30, evet. Düzeltmelerde de 18.30 önemli. Şuradaki 18.30 önemli. Buraya kadar bir düzeltme süreci yaşanabilir eğer ki 18.50 kırılamazsa. Fakat 18.50'yi kırmamızla birlikte yukarı yönlü 19.50'ye kadar bu yükselişin devamı tekrardan gelebilir. Euro'da da yön yukarı olarak gözüküyor sevgili dostlarım. Hemen sterlin Türk lirasına giriş yapalım. Sterlin Türk lirasında son durum ne şekilde?
Evet, sterlin Türk lirasında da yukarı yönlü hareketler devam etti. Buradaki yukarı yönlü hareketlerde bizler için 21.30 önemli olacak. Şuraya 21.30'u hemen işaretleyelim. Bakın şuradaki 21.30 önemli olacak. Burada gene 20.88 önemli bir destek konumunda. Bu desteğin arkadaşlar 19.60 21.30 seviyelerinde olması bizlere 19, 20, 21, 2, 23, 30 seviyesine kadar sterlindeki bu hareketin yukarı gitmesine sebebiyet verebilir. Ama önce şuradaki bir dirence doğru hareket 21.85. Evet, şuraya kadar bir hareket. Bu hareketin de yukarıya kırılmasıyla birlikte 23 liralara kadar uzanan bir sterlin sizlerle birlikte izleyebiliriz. Sterlin de biliyorsunuz o da agresif faiz artışlarına başlayacağını belirtti. Bunun ardından da yukarı yönlü seyri bizler sizlerle birlikte izledik. Evet, Bitcoin. Arkadaşlar Bitcoin'de şöyle baktığımız zaman A, B ve C. Bakın A, B, C düzeltmesini tamamlamış bir Bitcoin. Yani burada Bitcoin evet bir iki gün içerisinde arkadaşlar sert agresif yukarı yönlü hareketler yapabilir. Benim grafik üzerinde gördüğüm bu. Şuradaki bakın direnç 20.90. Şurada bir baktığınız zaman 20.80 civarından geçen bir direnci var. Buraya kadar geleceğini tahmin ediyorum 20.80. 20.80 önemli olacak ve yukarı yönlü hareketi Bitcoin. Bakın Bitcoin takip ediyorsanız 29.000. Evet, burada da arkadaşlar Bitcoin 29.000 dolar seviyesine doğru tekrardan bence bana göre teknik analiz yöntemine baktığım zaman yukarı yönlü devam ettirecek diye düşünmekteyim. Bitcoin bu süreci tamamlamış. Artık yükseliş sürecine geçmiştir diyebiliriz. Ta ki bakın şurada çizdiğimiz alan çok önemli. Bu alan altına gelmedikçe arkadaşlar bakın şunun altını kırmadıkça 18.30 evet 18.30 seviyesinin altını kırmadığı sürece bu 18.30 Bitcoin'de önemli. 18.30 seviyesinin altına kırmadığı müddetçe Bitcoin'de 29.000 dolar yükselişi başlamıştır artık diyebiliriz. Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız için. Evet sevgili dostlarım, piyasalara genel bir bakış yaptık. Piyasadaki dalgalanmaların nasıl olabileceği ile ilgili bir video oldu. Biraz uzun bir video oldu ama anlatabildiğim kadar kısa anlatmaya çalıştım. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızın hepsini de bu analiz kanalımızı desteklemeye davet ediyorum sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.